Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu altıgen hırka çalışmasını yapacağız. Gördüğünüz gibi modelimiz 3 boyutlu bir görünüme sahip. Aynı zamanda detaylı bir model çalışması. Orta ve üzeri seviyelerde tığ işi bilen arkadaşlar için daha uygun. Tabii ki yeni başlayan arkadaşlar da tecrübe edebilirler. Şimdi bu modelle ben daha önce 2 video daha paylaşmıştım. Hem pratik anlatım hem de detaylı anlatım olmak üzere. O videolara da bakarak yine yapabilirsiniz. Şimdi burada hırkamızı uzun beden olarak başladım. Aynı zamanda model üzerinde ufak değişiklikler yaptım. Şöyle hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Burada Nako Paris'in tüylü iplerinden kullandım. 2,5 yumak. Aynı zamanda şöyle Nako Sultan kullandım, 4 yumak. Bu Nako Sultan ipini 4 yumak aynı renk bulamadığım için ikisi bir renk, ikisi de farklı bir renk olarak kullandım. İkisinde de birbirine ortak renkler vardı. Sizler de aynı ipleri kullanarak yapmak isterseniz internette bakarsanız birinde koyu kahverengi var, diğerinde krem rengi vardı. Onun haricinde bütün renkler birbirine yakın tonlardaydı. O yüzden ben 4 yumağı bu şekilde kullandım. Hemen bunun renk kodunu vereceğim size. 76062. Bu hangi yumağın renk kodu bilmiyorum. Diğerlerini çünkü kaybettim. O yüzden bu Nako Paris ipimizde krem rengi, bir tane krem rengi var zaten. Bunu da kolaylıkla bulabilirsiniz. Şöyle hemen tığ numaralarını göstermek istiyorum. 4,5 ve 4 milimetre olmak üzere 2 tane tığ numarası kullandım. Hırkamın genelinde 4,5 milimetre, kol ve yaka bölümünde ise 4 milimetre tığ ile devam ettim. Aynı zamanda toplamda 850 gram ip kullandım. Hırkamızın bedeni large, x large aralığında oldu. Tabii ki her zaman söylediğim gibi santim hesabına göre kendi bedeninize göre ölçerek sıra sayılarını ayarlayacaksınız. Her zaman bana soruyorsunuz, başlangıcı nasıl yapalım bedene göre, herhangi bir bedene göre başlangıcı nasıl yapalım diye soruyorsunuz ama altıgen hırkalarda başlangıcı her zaman aynı yapıyoruz. Sıra sayılarını eksilterek ya da arttırarak bedenimizi daha büyük yapıyoruz. Şimdi sizler dediğim gibi burada uzun beden çalışmak isterseniz bu videoya göre başlayıp devam edebilirsiniz. Yine videonun içerisinde de size anlatıyor olacağım. Diğer videolardan nasıl faydalanacağınızı onları da videonun içerisinde anlatıyorum. Şimdi burada hırkamızın ölçüsü santim olarak ön bedenler 31 artı 31 santimetre, toplamda 62 santimetre. Arka beden 28 artı 28 santimetre oldu. Toplamda 56 santimetre. Yani 120 küsür santimetre genişliğinde oldu. Şimdi burada buhar ütüsü yapmadım. O yüzden size olduğu gibi santim hesabını veriyorum. Şöyle kollarımızın uzunluğu 56 santimetre oldu. Burada uzun kol olarak çalıştım. Diğer videolarda kısa kol olarak çalışmıştım. Aynı zamanda şöyle yaka kısmını da bakın bu şekilde tamamladım. Şimdi burada size hemen hırkamıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çünkü hırkayı sizlerle birlikte ördüğüm için şu anda bitmiş halinin üzerinden size bu bilgileri veriyorum. Burada kol çalışmanızı yaparken medium beden için aynı sayılarda yapın. Large ve x large beden için burada kolu birleştirdiğimiz sıralarımız 1, 2, 3. sırada birleştirme yaptım. Sizler bunu 5. sırada birleştirme yapın. Tabii ki aynı sıralarla ilerliyorsanız, çünkü modelin orijinalinde şu aralarda 5 tane sıramız varken burada 7 tane sıramız var. Yani bunları sizler mantık yürüterek yapmanız gerekiyor. Bu aradaki sıraların daha kısa olup yelpaze modeline daha sık koymak isterseniz yine burada sizler 5 tane sıra yapabilirsiniz ve yine yelpaze modelini koyabilirsiniz. Dediğim gibi diğer videolara da bakarsanız modelin ilk halinde görebilirsiniz. Şimdi ön bedeni arka bedene göre biraz daha büyük yaptım. 8 santimetre daha büyük oldu ön beden arka bedene göre. Şöyle sıraları eklerken bedene, şimdi iki parçayı tamamlıyoruz. Bedenlere sıra ekliyoruz. Burada model bozulmaması için ben biraz fazla sıra ekledim. Dolayısıyla yakanın genişliği çok fazla oldu. 20 santimetre oldu ve çok büyük oldu. Bunu bu şekilde toparladım ama sizler burada 2 sıra fazla yaparsanız daha güzel olacaktır. Yani burayı 2 sıra fazla yapıp birleştirdikten sonra yine aynı sıra sayılarını ekleyerek hırkanızı tamamlayabilirsiniz. Evet, şimdilik bu kadar. Yine anlatmadığım yerler olursa, sormak istediğiniz sorularınızı bana yorumlarda sorabilirsiniz. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen hırkamızın yapımına başlayalım.
Başlarken 4 milimetre tığ kullanarak başlayacağım. Sadece başlangıcı 4 milimetre ile öreceğim. Daha sonra 4,5 milimetre ile devam edeceğim. Burası önemli. Eğer yarım milimetre daha küçük tığınız yoksa o zaman elinizi sıkı tutarak bu başlangıcı yapmanız gerekiyor. Onu daha sonra size göstereceğim neden böyle küçük tığ ile başladığımızı. Şimdi hemen tığıma başlangıç ilmeğimi attım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir ip aldım. İlk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Hemen ilkinden tek, ikisini birlikte toplayarak bir trabzan yaptım. Bu şekilde bir yuva oluşturduk. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen şu son ikiyi topladığımız son iki ilmeğin altından şöyle alıyorum. Buradan bir ilmek aldım. İlkinden tek, ikisini birlikte topladım. Tekrar 1, 2, 3 zinciri çektim. Hemen şöyle iki ilmeğin altından bir ilmek aldım. İlkinden tek, ikisini birlikte topladım. Bu şekilde 3 tane yuva oluşturdum. Şimdi ben bunu 9'a tamamlayacağım. Ben 9 tane yuva oluşturarak başladım. Hırkamın bitmiş hali 70 santimetre olacak. Sizler bundan daha kısa yapmak isterseniz bir tane yuva eksik başlayın. Ya da daha uzun yapmak isterseniz o zaman bir tane yuva fazladan başlayın. Burada çok fazla eksiltme ya da arttırma yapmıyoruz. Çünkü bir tane yuva bile neredeyse 5 santimetre uzunluğa ya da daha kısa olmasına sebep oluyor. O yüzden ben şimdi 9 tane boşlukla başladığımda hırkamın diğer parçası 75 santimetre olacak bittiği zaman. Şöyle tekrar göstereceğim. 3 zincir çektim. Buradaki 2 ilmeğin altından aldım. Ve şöyle ilkinden tek, ikisini birlikte topladım. Evet, şimdi bunu 9'a tamamlayıp tekrar geliyorum. Evet, bu şekilde 9 tane yuvayı tamamladım. Şimdi tığ numaramı artık burada değiştiriyorum. Hemen 4,5 milimetre tığ ile devam edeceğim. Şimdi burada şöyle ilk boşluğumuza buradan bir ilmek aldım. 2 ilmeğim var. İkisini birlikte topladım. Şimdi 1, 2 zinciri çektim. Hemen yanına 2 ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğun içine tekrar 3 ikili trabzan. Bir zincir, sıradaki boşluktan devam ediyoruz. Bütün boşluklara 3 ikili trabzan yapacağız. Hemen şöyle başlangıcı göstermek istiyorum. Bakın ilk yuvanın içinde 3 ikili trabzan, burada zincirimizle beraber 3 zincir, tekrar 3 ikili trabzanımız var. Arada bir zincir çektim. Sıradaki boşluklardan devam ediyorum. Evet, şöyle 8. boşluğun içine yine 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi bu son boşluğun içine toplamda 5 tane üçerli trabzan grubu yapacağız ve aralarında 3 zincirimiz olacak. Yine burada bir zincir çektim. Buraya geldim. 3 ikili trabzan. Bir, iki, üç zincir. Hemen şu ipimin üzerine öreceğim. Bakın burada şöyle ilmeğimi aldım. Bu ipimi bu tarafa çekiyorum. Hemen bir ikili trabzan yaptım. Şöyle biraz çekelim. 2 ve üçüncüsü. Tekrar 3 zincir. Evet, üçüncü trabzan grubunu tamamladım. Tekrar 3 zincir. Evet, şöyle dördüncü trabzan grubunu tamamladım. Yine 3 zincir. Şöyle biraz çekiyorum ve son 3 ikili trabzan grubunu yapacağım. Şöyle üçüncüsü. Evet, şimdi burada bir zincir çektim. Sıradaki boşluktan devam ediyorum. Yine 3 ikili trabzan. Aralarda bir zincirimiz olacak. Şöyle ilk boşluğun içine 3 ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincirle devam edeceğim. Şimdi bu 9. boşluğun içinde 4 tane 3 zincir, yani köşe boşluklarımız olacak. Buralara köşelerimizi yapacağız. 1, 2, 3, 4. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane
trabzan grubumuz var. Hemen devam ediyorum. Evet, tekrar son boşluğun olduğu yere geldim. Yani başladığımız yere geldim. Burada 3 ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi son boşluğun içine 3 ikili trabzan daha yapıyorum. Evet, şimdi burada 1, 2, 3 tane üçerli trabzan grubumuz ve 2 tane de köşe boşluğumuz olacak. Bir ip aldım. Şimdi burada köşeyi kapatırken 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. 3 ilmeğim var. Bakın şöyle sıkı tutmuyorum. Biraz uzatıp ortalayarak topluyorum ve hemen bir zincir çektim. Burayı sabitlemek için hemen bir zincir çektim. Şimdi burada başlangıçta 2 tane köşe boşluğumuz var. Şöyle sonda da yine bir kez daha göstereyim. Burada da 4 tane köşe boşluğumuz var. Evet, şimdi ikinci sırayla devam edelim. Şimdi burada bir zincir çektiğim için hemen şu ilk köşe boşluğundan buradan bir ilmek aldım. 2 ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar 2 zincir çektim. Hemen yanına aynı boşluğun içine 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Burada yarım köşe yaparak başlıyorum. Şimdi arada bir zincirimiz var. Sıradaki 3 zincir boşluğuna 3 ikili trabzan, 3 zincir, tekrar 3 ikili trabzan yapalım. Şöyle 3. trabzanım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Artık sırada gelen bütün bir zincir boşluklarına 3 ikili trabzan, arada yine bir zincirimiz olacak. Bundan sonra hep bu şekilde ilerleyecek. Tekrar bir zincir, sıradaki bir zincir boşluğuna 3 ikili trabzan. Tekrar köşelerin olduğu yere geldim. Hemen burada bir zincir çektim. İlk 3 zincir boşluğuna köşe yaparak devam ediyoruz. 3 ikili trabzan, 3 zincir ve tekrar 3 ikili trabzan. Şöyle 3 zincir aynı yere 3 ikili trabzan. Tekrar bir zincir çektim. Sıradaki 3 zincir boşluğuna yine köşe yapalım. Tekrar arada bir zincirimiz var. Hemen bir ip aldım. Yine köşeyle devam ediyorum. Sıradaki 3 zincir boşluğuna 3 ikili trabzan, 3 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Evet, şöyle dördüncü köşeyi tamamlamış olduk. Hemen bir zincir çekip devam edeceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane köşe boşluğumuz var. Aralarda da bir zincirimiz var. Şimdi buradan artık başladığımız yere gelene kadar aralarda bir zincir çekerek yine bu karşı tarafta yaptığımız gibi 3 ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Başladığım yere tekrar geldim. Bakın burada yarım köşemiz var. Gördüğünüz gibi bunu tamamlayacağız. Hemen bir zincir çektim. Yine ilk boşluğun içine 3 ikili trabzan yapıyorum. 2 ve üçüncüsü. Şimdi burada yine köşeyi kapatırken şöyle bir ip aldım. Hemen ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle biraz uzattım. Üçünü birlikte ortalayarak kapatıp hemen bir zincir çektim. Gördüğünüz gibi burada 2 tane köşe boşluğumuz oldu. Şimdi 3. sırayla devam ediyorum. Yine ilk boşluğun içinden bir ilmek aldım. İkisini birlikte toplayıp 2 zincir çektim. Tekrar hemen yanına 2 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir ve ikincisi, tabi zincirimizle beraber yine 3 tane trabzanımız var. Şimdi bir zincir çektim. Bu köşelerin arasındaki boşluğa hemen bir ikili trabzan yaptım. Şimdi burada sadece bu köşeyi dönerek göstereceğim. Çünkü modelimiz detaylı. Bütün sırayı örerek göstermeyeceğim. O yüzden burada dikkat edelim. İki köşenin arasında şu anda bir ikili trabzan yaptım. Tığımı 2 defa ip aldım. Hemen alttaki, yani ilk sıradan şu
3 tane trabzanımızın ortasındaki trabzandan şöyle ilmeğimi aldım. Üçlü ön trabzan yapıyoruz. İlk ikisini, diğer ikisini ve son ikiyi birlikte topladım. Bakın ilmeğimi topladım. İlk trabzandan biraz daha uzun oldu. Çünkü bunu kısa yaparsanız aşağıya doğru çekecektir trabzanımız. Hemen yanına bir ikili trabzan daha yaptım. Şimdi tekrar bir zincir, köşemizi yapalım. Köşelerimiz hep aynı şekilde ilerleyecek. 3 ikili trabzan, 3 zincir ve 3 ikili trabzan. Tekrar bir zincir çektim. Şimdi buraya sıradaki boşluğa yine bir ikili trabzan yaptım. Tığımı 2 defa ip aldım. Hemen alttaki trabzan grubumuz, bakın burada ortadakinin üçüncüsünü diyorum. Ortadakinin altından aldım. Buradan bir ilmek aldım, biraz uzattım. İlk ikisini topladım, tekrar uzattım. Diğer ikisini ve son ikiyi birlikte topladım. Bir ip aldım, hemen yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum. Burada bir tane ön üçlü trabzanımız var. Tekrar bir zincir, son kez gösteriyorum. Bir ikili trabzan yaptım. Tığıma 2 defa ip aldım. Hemen şöyle alttaki trabzanımızın altından aldım. Biraz uzattım. İlk ikisini, diğer ikisini ve son ikiyi birlikte topladım. Tekrar buraya geliyorum. Bir ikili trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi buradaki köşelere geldiğimiz zaman bakın, burada da yine son boşluğu yapıp yine ön üçlü trabzan, aynı şekilde devam ediyoruz. Yani altında hepsinin, her boşluğun altında üçerli trabzan grubumuz var. Köşemizi yapıyoruz. Daha sonra her iki köşenin arasında da yine bir zincir boşluğumuz olduğu için buralarda da yine ön üçlü trabzanlarımızın olduğu grupları yapacağız ve köşemizi yapıp yine aynı şekilde dönüp başladığımız yere kadar devam edeceğiz. Bakın, burada başlangıcı görüyorsunuz. Üçüncü sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Ön üçlü trabzanlarla yaptığımız sıramız bu şekilde görünüyor. Bu dört köşemizin olduğu yerde gördüğünüz gibi volanlanmalarımız başladı. Altıgen hırkalarda genelde biliyorsunuz bu köşelerde volanlanmaların olması gerekiyor. Yani biraz marullanması gerekiyor. Evet, hemen şöyle devam edelim. Şimdi burada yine bir zincir çektim. Başlangıçtaki yarım köşeyi tamamlayacağız. İlk köşe boşluğunun içine 3 ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi köşemizi tamamladım. Şimdi kapatırken bir kez daha gösteriyorum. Bundan sonra sırayı kapattıktan sonra devam edeceğiz. Şimdi burada bir ip aldım. Hemen ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. 3 ilmeğim var. Biraz uzatıyorum. Hepsini ortalayarak topladım ve hemen bir zincir çektim. Şimdi sizler ipinizi, renklerinizi değiştirmek isterseniz burada bir zincir çekip ipinizi keseceksiniz. Yine ilk boşluğun içinden yarım köşe yaparak, yani sadece 3 tane ikili trabzan yaparak başlamanız gerekiyor. Şimdi dördüncü sırada hemen yine ilk boşluktan bir ilmek aldım. 2 ilmeğimi topladım. 2 zincir çektim. Bir ip aldım. Yanına 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Yarım köşemizi yapmış olduk. Şimdi yine bir zincir çektim. Sıradaki bir zincir boşluğuna 3 ikili trabzan. İkinci sırada bir zincir boşluklarına 3 ikili trabzan. Yine aralarda bir zincirimiz var. Bu hiç değişmeyecek. Yani söylemediğim zaman şaşırmayın. Tekrar sıradaki bir zincir boşluğuna 3 ikili trabzan. Bir zincir, köşenin olduğu yere geldim. Köşelerimiz de aynı şekilde ilerliyor. 3 ikili trabzan, 3 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Dördüncü sırada aynı şekilde tamamlayacağız. Ön üçlü trabzanlar yapmayacağız. Bir zincir çektim. Bütün boşluklara 3 ikili trabzan, bir zincir aralarda. Buraya geldiğimiz zaman yine köşelerimizi yapacağız. Ve yine bir zincir boşluklarına 3 ikili trabzanla devam edeceğiz. Yine başladığımız yere geldiğimizde tekrar görüşüyoruz. Evet, sırayı tamamladım. Tekrar burada yarım köşe ile yeni sıraya başlıyorum. Şöyle 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir, tekrar sıradaki boşluğa bir ikili trabzan yaptım. Tığıma 2 defa ip aldım. Şimdi köşeden sonra ön üçlü trabzanlara başladığımız zaman bakın, burada ön üçlü trabzanımız yok. Buraya geldiğimiz zaman altında ön üçlü trabzanımız var. Hemen burada yenisini başlatıyorum. Bir ikili trabzan yaptım. Tığıma 2 defa ip aldım. Hemen şöyle alttaki trabzanın altından aldım. Tekrar ikisini birlikte son ikiyi birlikte topladım. Hemen yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum.
Bir zincir. Şimdi sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, tığıma 2 defa ip aldım. Bu defa alttaki ön üçlü trabzanın altından bu şekilde aldım. İkisini birlikte, son ikiyi birlikte topladım. Hemen yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum. Tekrar bir zincir. Şimdi burada yine köşeden önceki boşlukta yeni üçlü ön trabzan başlatacağım. Şöyle alttan aldım. Evet, bu şekilde ön üçlü trabzan yaptım. Tekrar yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bir zincir, yine köşemizde devam ediyoruz. Bu başlangıçta şimdi köşeyi gösteriyorum. Yani şöyle bir kenarı göstermiş oluyorum. Köşeden sonraki dönüşü. Aynı şekilde diğer köşelerde de aynı şekilde devam ediyoruz. Tekrar 3 zincir ve 3 ikili trabzan. Şimdi buradan döndüğümüz zaman da yine bir zincir çektim. Hemen köşeden önce ve sonra arttırmalarımız olduğu için burada yeni ön üçlü trabzanlarımızı başlatıyoruz. Bir ikili trabzan yaptım. Tekrar tığıma 2 defa ip aldım. Hemen alttan alıyorum. Şöyle ikisini birlikte son ikiyi birlikte topladım. Yanına bir ikili trabzan daha yaptım. Bir zincir. Şimdi burada da son kez göstereyim. Tekrar sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Tığıma 2 defa ip aldım. Şöyle ön üçlü trabzanın altından aldım. Yine ön üçlü trabzan yaptım. Tekrar yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ve bir zincirle devam ediyoruz. Bakın buradaki köşeden sonra dönüşümüzü aynı şekilde burada devam edeceğiz. Ve köşelerin olduğu yere geldiğimiz zaman öncesinde ve sonrasında yeni ön üçlü trabzanlara başlayacağız. Daha sonra burada ön trabzanlarımızın altından alıp burada da yine aynı şekilde yenilerini başlatarak her iki köşenin arasında tekrar ederek sırayı tamamlıyoruz. Şimdi burada bu modelle ilk hırka çalışmasını yaptığım zaman burada toplamda 5 tane sıramız vardı. Yani bu ön üçlü trabzan sıramızdan 2 tane yapmış oluyoruz. Bu sırayı yaptıktan sonra yelpaze modelinin kurulumuna başlıyordum. Ben burada 2 sıra daha fazla yaparak biraz daha bu ön trabzan sıralarını genişletmiş oldum. Hemen şurada göstermek istiyorum. Şöyle bakın, başlangıçta burada şurayı fazladan yapmış oldum. Burada 2 sıramız var. Çünkü bir sıra arada düz yapıyoruz. Daha sonra sonuncu sırada da ön trabzanlarımızı yaparak ilerliyoruz. Hatta şöyle açalım. Şöyle. Şimdi sizler tabii ki isterseniz burada yine 5. sırada şimdi yapmış olduğumuz bu sırayı tamamladıktan sonra, burayı tamamladıktan sonra buradaki model kurulumuna başlayabilirsiniz. Ya da burada 2 sıra daha fazla yapabilirsiniz. Ben burada 3 tane ön ikili trabzan sırası, yani toplamda 7 sıramız var yelpaze modelimizin başlamasına. Diğer yapmış olduğum hırkada burada toplamda 5 tane sıramız oluyordu. Şimdi bunu büyük bedenlere yaptığınız zaman arada 7 sıra yaptığınızda bu yelpaze modelini koldaki birleştirmeyi yapmadan önce 2 kere yapmış oluyoruz. Eğer büyük beden, yani large ve üzeri bedenlere bir de böyle 4-4,5 milimetre tığ kullanarak yaptığınız kalınlıktaki iplerde, o zaman yelpaze modeliniz kol birleştirmesi olana kadar daha fazla yapmış oluyorsunuz. Ben burada kol birleştirmesine kadar large beden için 2 tane yelpaze modeli yapmış oldum. Buradaki sıraları 2 sıra arttırarak. Evet, şimdi burada ben sırayı tamamlayacağım. Hemen şöyle çekelim. Şimdi burada bu sırayı tamamladıktan sonra yine göstermiş olduğum gibi bir sıra trabzanlarla yaptığımız sırayı yapıp tekrar şimdi yapmış olduğumuz sırayı tekrar ederek 7 sıraya tamamlayıp model kurulumu için tekrar geliyorum. Evet, toplamda 7 sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi motifimizin son hali bu şekilde görünüyor. Hemen şöyle köşelerimizin olduğu yeri de göstereyim. Bakın bu şekilde. Şimdi burada artık model kurulumuna başlayacağız. Yelpaze modelimiz olacak. 3 sırayla tamamlayacağız. 3. sırada yine buradaki 7 sıraya başlamış olacağız. Şimdi burada hemen şöyle köşeyi kapattıktan sonra buradan yine ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte topladım. 1, 2 zincir çektim. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Baştaki zincirimizle beraber 4 tane olacak. Şöyle dördüncüsü. Bakın 1, 2, 3, 4. Yine yarım köşe yaparak başladım. Şimdi arada zincir çekmeden sıradaki boşluğa bir sık iğne yaptım. Tekrar zincir çekmeden sıradaki boşluğa 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bu trabzanların ilkini yaparken şöyle bakın, buradan trabzanımı aldım. Şu tarafa doğru biraz uzatıyorum. İkisini birlikte topladım. Son ikiyi ilmekler çok büyümeden kapatıyorum. Gördüğünüz gibi
Tekrar zaten bir iki tane yaptığınız zaman daha rahat olacak trabzanlarınız. Sadece ilkini yaparken dikkat edelim. 3, 4, 5 ve altıncısı. Biraz da boylarını böyle uzun tutarak yapmaya çalışalım. Yelpaze modelimiz küçük olmasın. Şimdi sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar bir ip aldım. Yine sıradaki boşluğa şöyle bakın uzatıyorum. İkisini birlikte topladım. İlmeklerin büyümeden diğer ikisini topladım. Biraz bu tarz şeyleri yaparken elimizi yatırmamız gerekiyor. Yani hep aynı şekilde tuttuğumuz zaman bazı modelleri yaparken bu bileğimizin kabiliyetini geliştirmiş oluyoruz aynı zamanda. Şöyle beşincisi ve altıncısı hemen sayacağım. 2, 4, 6. Evet, sıradaki boşluğa bir sık iğne yaptım. Şimdi benimle aynı şekilde başlarsanız, yani şu başlangıcını 9 yuva yaparak başladıysanız buradaki boşluk sayılarınız da aynı olacak. Gördüğünüz gibi köşeden önce bir tane boşluğumuz kaldı. Şimdi burada bir sık iğne yaptım. Hemen köşeden önceki boşluğa yine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, şöyle beşincisi ve altıncısı. Şimdi burada köşeye atlamadan önce sık iğne yapmamız gerekiyor. Sadece bu ilk yelpaze modelinde köşeden önce boşluğumuz bu şekilde denk geldi. Burada 3 tane trabzanımız var. Bu 3 trabzanın ortasındaki trabzanın üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bakın buradan başlarken hemen köşeden sonra ilk boşluğa sık iğne yapmıştım. Yine dönüşte o şekilde yapacağım. Sonda boşluğumuz kalmadığı için köşeye gelmeden önce sık iğnemizin olması gerekiyor. İkinci trabzanın üzerine bir sık iğne yaptım. Bir ip aldım. Şimdi köşe boşluğunun içine 8 tane ikili trabzan yapacağız. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.'si. Şimdi buradan dönerken yine buradaki trabzanın üzerine sık iğne yapmıyorum. Hemen ilk boşluğa, bakın ilk boşluğun içine geliyorum. Buraya sık iğne yaptım. Yani genelde belki birkaç tane yelpaze modeli koyabilirsiniz. O zaman da böyle denk gelebilir, denk gelmeyebilir. Denk gelmediği zamanlarda her zaman buradan sonra boşluğun içine sık iğne ile devam edin. Sonda da biraz önce yaptığımız gibi trabzanın üzerine yapacaksınız. Evet, bu sırayı aynı şekilde tamamlayacağım. Her boşluğa 6 tane ikili trabzan ve sıradaki boşluğa da sık iğne yapıyoruz. Aralarında bir tane sık iğnemiz olacak. Şöyle 2, 4, 6 sıradaki boşluğa bir sık iğne. Şimdi burada bir sık iğne, bir yelpaze modeli, bir sık iğne, bir yelpaze, buradaki ilk köşeye kadar devam ediyoruz. Burada yine boşluğa sık iğne denk gelmezse yine yelpazemizi yapıp tekrar trabzanın, ikinci trabzanın üzerine bir sık iğne ve köşeye 8 ikili trabzan yapıyoruz. Köşeden sonra ilk boşluğa sık iğne. Bu köşelerin arası nasıl denk gelirse, yani her zaman buradan dönerken boşluğa, buraya geldiğinizde boşluk kalmazsa ya da boşluk kalırsa buraya da sık iğne yapıp, yani şurada olursa yelpazeniz, buraya sık iğne yapıp köşeye atlayıp yine 8 tane ikili trabzanla bu köşelerin arasındaki kenarları da tamamlayıp yine başladığımız yere gelene kadar devam ediyoruz. Şöyle hemen bakalım. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Burada köşeden önceki boşluğa yine 6 tane ikili trabzan yaptım. Hemen burada 3 tane trabzanımız var. İkincisinin üzerine şöyle bir sık iğne yaptım. Bir ip aldım. Şimdi köşemizi yarım köşe olarak başlamıştım. Burada köşeyi tamamlayacağım. Yine ilk boşluğun içine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Çünkü köşelerde 8 tane ikili trabzanımız var. Şöyle ipim de bitmişti. Yeni ipe geçeceğim için bunu tekrar bağlamadım. Şöyle dördüncüsü. Evet, şimdi burada ilk trabzanın üzerine şöyle ilk zincirin içine batıyorum. Tığıma ip almadan hemen buradan bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yapıyorum.
Ve zinciri çekmeden ipimi şöyle çekiyorum. Burada yükselti oluşmasın diye. Şöyle ipimi çektim. Şimdi kaydırma yapmış olduğum zincire arkadan tekrar tığımı batırdım. Buradan ipimi arkaya çekiyorum. Evet, gördüğünüz gibi yelpaze modelimizin sırasında tamamlamış olduk. Yine burada köşelerimizin görünümü de bu şekilde oldu. Şimdi rengimi değiştiriyorum. Hemen tüylü ipimle devam edeceğim. Tığıma başlangıç ilmeği atıyorum. Şöyle 1 santimetre kalması yeterli. Şimdi burada köşeden yine başlayacağım. Şimdi burada 4. trabzanın üzerinden başlayacağım. 1, 2, 3, 4. Burada kalan 4. trabzanın, yani şu kaydırma yapmış olduğumuz zincirli trabzanımızın, şöyle tığımı arkadan geçiriyorum. Bakın ilmeğim tığımda. Şu ilmeğim burada duruyor. Burada 5. trabzan olmuş oluyor aslında buradan sayarsak. Şöyle arka trabzan yapacağım. Şu ipimi tekrar çekiyorum. Bu tarafa şöyle alalım. Buradan bir ilmek aldım. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Şu anda arkada ilmeklerimiz. Bu 2 ilmeği şöyle topladım. Yani sık iğne yapmış oldum aslında. Burada direkt sık iğne yaptım. Arka sık iğne oldu. Tekrar 2 zincir çektim. Bu bizim ilk trabzanımız. Şimdi sıradan devam ediyorum. Aynı zamanda ipi nasıl gizlediğimi göstereceğim. Hemen sıradaki trabzanın arkasından aldım. Buradan ilmeğimi aldım. Şimdi toplamadan şu ipimi, bırakmış olduğum ipimi, hatta şu tüylü ipimi de bu tarafa çekiyorum. Şu araya koyuyorum. Bu şekilde hemen buradan ipi üzerine almış oluyorum. Yine arka ikili trabzan yaptım. Arka trabzan yaparken ipi gizlemesi biraz daha zor oluyor. Şimdi yine üçüncüsünün arkasından aldım. Buradan ilmeğimi aldıktan sonra iplerimi bu ipin üzerine atıyorum. Tekrar buradan ipimi aldım ve ikili trabzan yaptım. Şöyle dördüncüsü, yine buradan ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeğimi aldıktan sonra ipimi buraya getirdim. Hemen üzerine yine ikili trabzan yaptım. Şimdi başlangıçta yine yarım köşeyle başladım. 4 tane arka ikili trabzan var. Şimdi bu ipimizi artık burada kesebiliriz ya da üzerine yine örerek devam edebilirsiniz çıkmasın diye. Hemen bir ip aldım. Şimdi bu sık iğnemizin olduğu hemen şu boşluktan buradan bir ip alıyorum. Şöyle biraz uzattım. Çok fazla uzatmıyorum. 2 ve 3. Üçlü fıstık yapıyorum. Benim ipimin kalınlığına göre yeterli. Sizler dörtlü fıstık da yapabilirsiniz. Tekrar aralarda zincir çekmiyoruz. Şimdi burada yine sırasıyla 6 tane arka ikili trabzan yapacağım. Şöyle aldım ve bir arka ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum. 2, 3, 4 ve beşincisi 6. arka ikili trabzanımı yaptım. Tekrar bir ip aldım. Zincir çekmeden buradaki sık iğnemizi şöyle alttaki boşluktan alıyorum. 2 ve 3. Üçlü fıstık yaptım. Tekrar bir ip aldım. Yine 6 tane arka ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar bir ip aldım. Hemen aradaki sık iğnenin üzerine boşluktan ip alarak şöyle üçlü fıstık yapıyorum. Şöyle hepsini birlikte çıkardım. Son ikiyi birlikte topluyorum. Tekrar 6 tane arka ikili trabzan. Evet, şöyle 6. arka ikili trabzanımı yaptım. Şimdi aralarda bazı yelpaze modelinizde şaşırıp 5 tane ikili trabzan yapmış olabilirsiniz. Bu sırada yani arka ikili trabzanlarımızın tam olması gerekiyor. O yüzden bunları yaparken yine burada 6 tane olup olmadığını kontrol edin. Çünkü Naka Paris'te ördüğümüz sırayı sökmek çok zor. Gerçekten sökülmüyor. O yüzden burada 5 tane olduysa sonuncusunun üzerine şöyle buradan aynı trabzanın üzerine bir tane daha ikili trabzan yaparak 6'ya tamamlayabilirsiniz. Hemen şöyle sökeceğim.
Şimdi bir ip aldım. Yine burada sık iğnemiz var. Trabzanın üzerinde olduğu için aynı yere batıyorum. Yani aynı trabzanın üzerine şöyle sık iğnenin üzerine yine üçlü fıstık yapacağım. Hepsini birlikte topladım. Son ikiyi tekrar topladım. Şimdi zincir çekmeden 8 tane arka ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Evet, şöyle 8. trabzanımı yaptım. Şimdi burada yine sık iğnemiz var. Köşeyi döndüm artık bu şekilde. Şimdi bir ip aldım. Yine bir kez daha fıstık yapımını göstereyim. Şöyle 3 defa ipimi aldım. Hemen hepsini birlikte topladım. Son ikiyi tekrar topladım. Buradan sonra artık aynı şekilde devam ediyoruz. Yine köşelere geldiğimiz zaman burada yapmış olduğumuz gibi köşeyi 8 tane arka ikili trabzanla bitiriyoruz. Evet, şöyle hemen göstereceğim. Bakın burada hep 6 tane arka ikili trabzan, sık iğnelerin üzerine fıstık yapıyoruz. Burada köşeye geldiğimiz zaman yine trabzanın üzerine üçlü fıstık yapıp hemen burada hemen yanında olduğu için sık iğnenin burada sırasıyla 8 tane arka ikili trabzan, yine fıstık yapıyoruz. Diğer köşeye geldiğimiz zaman da aynı şekilde bütün köşeleri bu başta yapmış olduğumuz köşede olduğu gibi tekrar ediyoruz. Evet, tekrar sırayı tamamladığım başladığım yere geldim. Hemen şöyle göstereceğim size. Köşeden önce son fıstığı yaptıktan sonra burada yarım köşeyle başladığımız için 4 tane ikili trabzanımız kaldı. 4 tane arka ikili trabzan yaptım. Hemen burada köşeyi kapatacağım. Tığıma ip almadan burada ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Hemen şöyle kaydırma yaparak kapattım. Şimdi burada şöyle çeviriyorum. Bakın tığımı, ilmeğimi şöyle çeviriyorum zincir çekmeden. Biraz uzattım tabii, çok fazla uzatmadım. Şöyle çevirdim. Bu kaydırma yapmış olduğum trabzanın şöyle arkadan tığımı geçirdim. Buradan üzerinden buradan bir ip aldım. Tığımdaki ilmekle birlikte 2 tane oldu. Bu 2 ilmek arkada şu anda. İkisini birlikte topladım. Yani arka sık iğne yapmış oldum. Tekrar 2 zincir çektim. Arka ikili trabzan oldu. Buradan saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5. trabzanın arkasında bu ikili trabzanımız. Şimdi bir ip aldım. Aynı trabzanın üzerine tekrar 2 tane daha arka ikili trabzan yapacağım. Bu birincisi. Bakın şöyle batıyorum. Buradan aldım ve üçüncü arka ikili trabzan. Gördüğünüz gibi şöyle bu tarafa dönüyor. Şöyle 3 tane arka ikili trabzanım var 5. trabzanın üzerinde. Şimdi burada 3 tane kaldı. Hemen devam edelim. Hepsinin üzerine hepsinin üzerine şöyle çevirelim. Hepsinin arkasından alarak yine arka ikili trabzan yapacağım. 2 ve üçüncüsü. Şimdi diğer köşeyi yaptığımız zaman daha iyi göreceksiniz. Şimdi burada fıstıkları atlıyorum. Hemen sırasıyla yine 6 tane arka ikili trabzan yapıyorum. Burada arttırmalarımızı köşede yapmış olduk. O yüzden fıstıkları atlıyoruz. Şöyle dördüncüsü 5 ve 6. Tekrar bu aradaki fıstığı atlıyorum. 6 tane arka ikili trabzan. Şimdi köşeye kadar geleceğim. Hemen köşeyi tekrar göstereceğim. Evet, köşenin olduğu yere geldim. Hemen köşeye 3 tane arka ikili trabzan yapıyorum önce. Şöyle 2 ve üçüncüsü.
Dördüncüsünün üzerine yine 3 tane arka ikili trabzan yapacağız. Hemen şöyle dördüncü trabzanın üzerine yapıyorum. İkincisi ve üçüncüsü. Şimdi köşede yine 3 tane zincirimiz var. Hemen sıradaki trabzanın üzerine de yine 3 tane arka ikili trabzan. Şöyle 2 ve 3. Yani burada dördüncü ve beşinci trabzanların üzerine 3 tane arka ikili trabzan yapıyoruz ve arada 3 zincirimiz var. Şimdi bundan sonra yine 3 tane arka ikili trabzan sırasıyla yine aradaki fıstıkları atlayarak bütün trabzanların arkasına arka ikili trabzan yapıyoruz. Bu sırada da yine arada 6 tane trabzanımızın olmasına dikkat edelim. Bunlar yeni sırada sayıların önemi var çünkü bundan sonraki sırada. O yüzden alt sırada dediğim gibi burada bir tane eksik olduysa biraz önce köşede gösterdiğim gibi bir tane, yani sonuncunun üzerine 2 tane yapabilirsiniz. Evet, yine 6 tane arka ikili trabzan yaptım. Fıstıkları atlayarak bu sırayı da yine bu şekilde tamamlıyoruz. Köşelere geldiğimiz zaman yine burada köşede nasıl yaptıysak buradaki bütün köşeleri de aynı şekilde devam ederek başa kadar geliyoruz. Sırayı tamamladım. Tekrar başladığım yere geldim. Bakın burada şimdi fıstığı atladım. Yine 3 tane arka ikili trabzan yapıyorum. Çünkü yarım köşemiz var yine burada. 3 tane arka ikili trabzan yapıyorum. Dördüncüsünün üzerine yine şurada bakın, dördüncüsünün üzerine 3 tane arka ikili trabzan yapacağım. Yani aynı trabzanın üzerine şöyle 2 ve üçüncüsü. Evet, şimdi burada köşeyi kapatırken yine aynı şekilde kapatıyoruz. Burada arkaya doğru döndüğü için şu zincirle yapmış olduğumuz ilk trabzanın şöyle bir ip aldım. İlk trabzanın hemen şöyle içine batıyorum. Bakın şurada tüylü olduğu için görünmüyor. İlk trabzan arkaya doğru dönmüş, ilk zincirin içine batıyorum. Şöyle buraya battım ve buradan bir ilmek aldım. Yine 3 ilmeğimi uzattım. Hepsini birlikte topladım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, ilk model sıramızı tamamladık. Şimdi burada ipimizi kestik. Artık farklı bir köşeden devam edeceğiz. Hemen şöyle motifimi terse çeviriyorum. Yani ters yüzü bana bakacak şekilde. Şöyle katlamayı da göstereceğim. Bakın burada 4 tane köşemizin olduğu yerde şu ilk köşeyi karşıdaki köşenin üzerine getiriyorum. Ve bedenimizin yarısı bu şekilde devam edecek. Hemen şöyle gördüğünüz gibi altıgen motifimizi bedeni uzun olarak başlamış olduk. Şimdi burada kol birleştirmesini göstereceğim için, yani sizler de kol birleştirmesi yapacağınız zaman bu şekilde aynı köşeden başlamanız gerekiyor. Birinci değil, ikinci köşeden devam edeceğiz. Şöyle hemen açıyorum. Bakın böyle baktığımız zaman da birinci değil, ikinci köşeden devam ediyoruz. Hemen rengimi değiştiriyorum. Yine tığıma başlangıç ilmeği atacağım. Şöyle başlangıç ilmeğimi attım. Hemen şöyle ikinci köşe boşluğunun içinden bir ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmekle beraber 2 tane ilmeğim var. Her zamanki gibi başlıyorum. 2 ilmeği topladım ve 2 zincir çektim. Tekrar yanına 2 ikili trabzan yapıyorum. Ve burada 3 tane trabzanla yarım köşemizi başlatmış olduk. Tekrar bir zincir çektim. Şimdi burada bir alt sırada arttırmalar yapmıştık. Bakın bir trabzanın üzerinde 3 tane ikili trabzanımız vardı. Bu 3 trabzanı atlıyorum. Hemen şöyle araya batarak yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Köşeden sonra bir zincir çektim. Daha sonra 3 ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir, 3 tane trabzan atlıyorum. Fıstıkların üzerine gelen araya battım. Buraya yine 3 tane ikili trabzan. Şöyle üçüncüsü. Tekrar bir zincir,
3 tane ikili trabzan atladım. Araya 3 ikili trabzan. Bir zincir, yine 3 tane ikili trabzan atlıyorum. Fıstığın üzerine geliyor. Buna dikkat edelim. Burada yanlış yapmışsanız, yani burada 2 tane kaldıysa da 2 tane atlayıp artık araya 3 tane ikili trabzan yapacaksınız. Yani o yüzden sayılara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Hep 3 tane atlıyoruz. Araya 3 tane ikili trabzan. Köşelerde hep aynı şekilde yine 3 ikili trabzan, 3 zincir, 3 ikili trabzan yapacağız. Bu sırayı aynı şekilde tamamlayalım. Biz şu anda başlangıç sıralarının ikinci sırasını yapmış oluyoruz. Dediğim gibi tüylü iple yaptığım için bu birinci sıra hem yeni model sırasının 7 sırasına dahil olmuş oluyor, hem de buradaki 9. sıraya, yani yelpaze modelimize dahil olmuş oluyor. Şimdi bu son yapmış olduğumuz tüylü iple yaptığımız sıra buradaki bizim ilk sıramız olmuş oluyor. Evet, şimdi bu sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Evet, sırayı tamamladım. Tekrar başladığım yere geldim. Burada yine yarım köşeyi tamamlayıp gördüğünüz gibi köşeyi her zamanki gibi kapattım. Tekrar yarım köşeyle yeni sıraya başlamış oldum. Bir zincir çektim. Hemen sıradaki bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Tığıma 2 defa ip alıyorum. Alttaki üçlü trabzan grubunun şöyle ortasındaki trabzandan bu şekilde aldım. Biraz uzattım. İkisini birlikte, son ikiyi birlikte topladım. Tekrar yanına bir ikili trabzan. Şimdi bunu birkaç kez yaptığımız için artık zaten burada kolaylıkla devam edebilirsiniz. Tığıma yine 2 defa ip aldım. Bir ikili trabzan yaptım. İkincisini alttan alıyorum. İkisini birlikte, son ikiyi birlikte topladım. Tekrar yanına bir ikili trabzan daha yaptım. Hemen bir tane daha yapalım. Tığıma 2 defa ip aldım. Alttan alıyorum ve bir üçlü ön trabzan yaptım. Tekrar yanına bir ikili trabzan daha yaptım. Bir zincirle devam ediyoruz. Köşelerimiz yine aynı şekilde hep ilerleyecek. Aralarda da yine köşeden önce ve sonrasında burada yeni üçlü trabzanlara başlıyoruz. Tabi bu ilk sırada zaten hepsine yeni başlatıyoruz ama ikinci ön trabzan sırasında köşeden önce ve sonrasında yine yeni ön trabzanları başlatmış oluyoruz. Şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra ben size kol birleştirmesini göstereceğim. Bundan sonra model sıralaması nasıl gidecek? Hemen onu size diğer bitmiş olan motifimin üzerinde göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi uzun beden başladığımız için sıraların genişliği çok fazla. O yüzden burada kamera arkasında çok uzun sürüyor ve çekimler gerçekten çok uzun sürdüğü için burada bu hırkanın ikinci videosu detaylı anlatımdır. Oradan bakarak da yine bütün sıraları, kol birleştirmesine kadar bütün sıraları anlatıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Ya da tekrar videoyu, şimdi biz burada ön trabzanlara başladığımız sıradayız. Yani şu kısımdayız. Buradaki ilk ön trabzanın olduğu sıradayız. Videoyu buraya kadar çekerseniz aynı şekilde devam edip yelpaze modelini buraya kadar yine tamamlamış olacaksınız. O yüzden buraya çekerseniz daha iyi olur. Burada hiç zor bir şey yok. Gerçekten bütün çünkü sıraları tamamladık. Şimdi burada bakın ben iki tane yelpaze modeli yaptım. Şöyle katlanmış halini göstereceğim. Çünkü kol birleştirmesini yaptım.
Şimdi burada ölçüleri de vermek istiyorum. Sizler de ona göre ilerleyebilirsiniz. Ben 2 tane yelpaze modeli yaptım. Detaylı anlatım olan videoda başlıkta zaten detaylı anlatım olarak yazıyor. Çünkü bu hırkanın modelinden 2 video daha var. O yüzden birinin başlığı detaylı anlatım. Şimdi burada bakın 7 sıra yaptığım için yelpaze modelim 2 tane. Yani bunu biraz daha ince bir iple yaptığınız zaman ilk videoda anlattığım şekilde burada sadece 5 tane sıranız olursa ve ince iplerle yaparsanız 3 tane yelpaze modeli olacaktır. Ama ben kendi hırkamın ilerleyişine göre ölçüleri vereceğim. O yüzden sizler de bu mantık çerçevesinde takip ederseniz daha iyi olur. Çünkü her ipe göre ya da her bedene göre sıralama verdiğim zaman o zaman burada karışıklık oluyor. Ben de anlatırken zorlanıyorum. Şimdi burada yapmış olduğum 7 sıra bir yelpaze, tekrar burada 7 sıra ve bir yelpaze, yelpazelerle birlikte burada zaten 9-10 sıramız oluyor. Şimdi burada hemen şöyle şunu göstereceğim. Şurada metrem vardı, onu arıyorum. Evet. Şimdi burada benim birleştirmiş olduğum, şöyle kolun genişliğine bakalım. Large beden için 20 santimetre. Zaten altıgen hırkalarda ben genel olarak 20-21 santimetre buhar ütüsü yaparsam bu 21 santimetre olacaktır. Bu çok çok dökümlü bir kol değil, dar bir kol da değil, yani düşük kol. O yüzden bu large bedene, medium bedene yeterli bir genişlik. X large beden için bunu birleştirme yapıp ölçebilirsiniz. Bazı bedenlerde X large olduğu halde kol ince olabilir. O yüzden bu santim hesabı yine yeterli gelebilir. Ya da medium bedensinizdir, size 20 santimetre yeterli gelir. Large bedende kol incedir veya kol kalındır. Burada yaklaşık santim hesaplarını veriyorum. Nasıl devam edeceğinizi ya da nasıl arttırabileceğinizi de söylüyorum. Şimdi ben 2 model sırası yaptım. Sonda da 20 santimetre olduğu için genişliği, burada size göstermiş olduğum şu son sıra, bakın yelpazeden sonraki 3. sırada ön trabzanları yaptığımız sırada kol birleştirmesini yaptım. Yani biz bu ikinci modeli tamamlamış gibi varsayarak ben size bu 3. sırada şimdi kol birleştirmesini göstereceğim. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın, bu 3. sırada kol birleştirmesini göstereceğim. Bunun sebebi de aynı zamanda diğer detaylı anlatım videosunda da bu bedene sıraları eklerken küçük farklılıklar, düzenlemeler yaptım. Çok küçük ama daha güzel oldu. O yüzden onları göstermek istiyorum ve motifin bu haliyle daha kolay göstereceğim. Çünkü motif büyüdüğü zaman gerçekten beni de çok zorluyor. Şimdi burada hemen sırayı tamamlayıp geleceğim. Ondan sonra motif birleştirmesini göstereceğim. Şurada hemen sıra sayılarını da vermek istiyorum. Bakın şuradan başladığımız zaman şu ilk boşluğumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yelpazemiz 8, ikinci yelpaze 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sıra yapmışım toplamda ve bunun genişliği 20-21 santimetreye yakın olmuş. Şimdi burada zaten birleştirmeyi yaptıktan sonra şöyle göstermek istiyorum. Buradaki bir modeli tekrar ediyoruz. Beden birleştirmesini yapmadan önce bir modeli, zaten biz birleştirmeyi, kol birleştirmesini burada yapıyoruz. 3 sırayı etrafında döndüğümüz için burada 3. Sırada, yani ilk ön trabzanlı sırada beden birleştirmesini yapıyoruz. Dolayısıyla şöyle genişliğimize bakalım. Hemen burada yine 20 santimetre genişliğinde oldu. Buradan sonraki bölüm beden birleştirmesine kadar örmüş olduğum sıra sayısı, gördüğünüz gibi bedenimizi birleştirdiğimizde 3 model sıramız olmuş olacak. O yüzden bu 7 sıra yapmamız da biraz daha kolaylaştırmış oldu. Çünkü yelpaze modeli biraz daha oyalıyor. Evet, şimdi ben şu son sırayı, kol birleştirmesini göstermek için 6 kenarda, 5 kenarda devam edeceğim. Yani şu 5 köşe olarak devam edeceğim. Son şöyle katladığım zaman daha rahat görebilirsiniz. Bakın şuraya geldiğim zaman birleştirmeye başlayacağım. Yani son kenarı örmeden bırakacağım. Orada birleştirme ile devam edeceğiz. Evet, son sırayı toplamda 5 kenarda devam ettim. Burası gelmiş olduğum 5. köşe ve şurada da
ilk başlamış olduğumuz yarım köşemiz var. Şimdi hemen tekrar katlamayı gösteriyorum. Ondan önce gördüğünüz gibi yeni model sıramızın 3. sırasını tamamlamış olduk. Siz burayı 7'ye tamamlıyorsunuz. Yine son sıranız bu 7. sıranız ön üçlü trabzanları yaptığınız sıra. Bunu 7'ye tamamlıyorsunuz. Tekrar buradaki yelpaze sıralarını yine tamamladıktan sonra burada yine tüylü ipimizle bakın burada ilk sıraya başlıyoruz. Buraya da dahil, yeni model sırasına da dahil. Ve yelpaze modellerini tamamladıktan sonra tekrar bu 3 sırayı large beden için X large'a da olabilir ama dediğim gibi ölçerek ilerlemeniz gerekiyor. Birleştirmeyi yaptıktan sonra üzerinizde deneyebilirsiniz. Genişliği sizin için yeterliyse bu şekilde devam edebilirsiniz. Burada medium beden için buradaki bir sırayı eksiltebilirsiniz. Yani şu ikinci sırada da yine kol birleştirmesini yapabilirsiniz. Yani her beden için bir sıra eksiltmeniz ya da arttırmanız yeterli olacaktır. Tabii ki bunlar yaklaşık ölçüler. Sizler bunu ölçerek santim hesabıyla ilerlerseniz daha sağlıklı olur. Şimdi burada göstermiş olduğum birleştirmeyi bir alt sırayı yaparken de yine yapabilirsiniz. Şimdi şöyle hemen terse çeviriyorum. Yeniden katlayacağız burada motifimizi. Şimdi burada son gelmiş olduğum kenara alıyorum. Tam karşısındaki köşeye getiriyorum. Tekrar bu şekilde katlamış olduk. Şimdi bu katlamayı yaptıktan sonra kol birleştirmesiyle devam edeceğiz. Şimdi 5. köşenin içine 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İlmeğimi çıkardım. Burada arka taraftan şöyle diğer köşeden tığımı geçirdim. Buradan ilmeğimi çekiyorum. Tekrar bir zincir çektim. Şimdi köşenin içine yine 3 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle üçüncüsü, tekrar ilmeğimi çıkardım. Arada bir zincirimiz vardı ama bunu birleştirme olarak kullanıyorum. Hemen sıradaki boşluktan tığımı geçirdim. Buradan ilmeğimi çektim. Tekrar bir zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Çok kolay bir birleştirme. Bu şekilde yaptığınız zaman biraz burada da açılmalar olmuyor. Yani sık iğne ile birleştirdiğimiz zaman biraz esneme yapıyor. Tekrar sıradaki boşluktan arka taraftan şöyle ilmeğimi çekiyorum ve bir zincir çektim. Aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi bunu köşeye gelene kadar devam edelim. Hemen yarım köşemizi nasıl kapattığımızı göstereceğim. Evet, köşenin olduğu yere kadar birleştirmemi yaptım. Bakın şöyle köşeden önce son birleştirmemi yaptım. Burada yarım köşeyi yine aynı şekilde tamamladım. Şimdi ilmeğimi çıkartıyorum ve buradaki köşenin içinden tekrar ilmeğimi çektim. Şimdi burada bir ip aldım. İkili trabzan yapacağız. Buraya batıyorum ilk zincirin içine. Hemen şöyle biraz uzatıyorum. Burayı küçük tutuyorum. Şu ilk ilmeği küçük tutuyorum. Şöyle ikisini birlikte buraya şöyle yatay bir şekilde ikili trabzan yaptım. Hemen bir zincir çektim. Şimdi burada kola devam edeceğiz. Nasıl devam ediyoruz? Hemen şöyle şu boşluğun içinden şöyle bir ilmek aldım. İkisini birlikte topladım. Tekrar iki zincir çektim. Hemen yanına bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi sırayı tamamlayıp tekrar buraya geldiğimiz zaman burada bir ikili trabzan yapıp buraya birleştireceğiz. Yani bu iki boşluğun ortasında 3 tane ikili trabzanımız olacak. Hemen şöyle tığ numaramı da yarım milimetre küçültüyorum. Burada birazcık küçültmek için yani bu kol ağzını şöyle bakın katladığımız zaman burada artık örgümüzün yönü değiştiği için burada dışarıya taşma yapabilir. Buradan düz ilerlemez. O yüzden tığ numaramı yarım milimetre küçük kullanacağım. Şimdi burada hemen arada yine bir zincir çekiyorum. Sıradaki bir zincir boşluğuna 3 ikili trabzan. Şimdi modelimiz hangi sıralamayla devam ediyorsa aynı şekilde devam ediyoruz. Bir alt sırada ön üçlü trabzanlarımız olduğu için yeni sırada artık burada hepsini şöyle boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, şöyle zincirimi çektim. Bu şekilde sıraya devam ediyoruz. Dediğim gibi sadece buraya geldiğimiz zaman bir ikili trabzan şu ortadaki ilk zincirin içine batıp kaydırmayla bağlıyoruz
Daha sonra kaydırmayla buradaki boşluğa gelip yine boşluğun içinden 3 ikili trabzan yapıyoruz. Şu alttan ön trabzanlarınızı yapmaya başlayabilirsiniz. Artık burada modeli devam ettirmeyeceğim. Yine burada geldiğiniz zaman da buradaki ön trabzanın üzerinden modele devam ediyoruz. Burası köşe olduğu için burada yenisini başlatmış oluyoruz. Yani burada ikinci sırada ön trabzanları yaptıktan sonra artık aynı şekilde ilerleyecek. Yani birleştirdiğimiz köşeyi de modele katmış olacağız. Şimdi burada ben hemen şurayı söküyorum. Çünkü ipimin şöyle burada renginin değişmesini istemiyorum. Hemen şurada bir zincir çekmiştim. Sizler de ipinizi burada kesin. Kola daha sonra devam ettim ben. Çünkü renk geçişleri olduğu için diğer motifle aynı şekilde ilerlemek için burada ipimi kestim. Daha sonra kola devam edeceğim. Şimdi zaten örnek çalışması olduğu için burada devam etmeme gerek yok. Yani çok kolay, yine buradaki sıralamayı kolda devam ettiriyorsunuz. Sadece şunu da göstermek istiyorum hemen unutmadan. Bakın burada kola devam ederken ben burada hiç devam etmedim. Burada kestim gördüğünüz gibi. Burada kola devam ederken tığımızı yarım milimetre küçük kullandık. Ayrıca buradaki iki boşluğu da ortaya 3 tane ikili trabzan yaparak birazcık ölçüyü küçültmüş olduk. Şimdi bunu ilerlettiğimiz zaman bileğe geldiğimiz zaman kol ucunda yine bu şekilde ön trabzanların olduğu sıralarla bitirdiğimiz zaman son yapmış olduğum sette burada aralarda zincir çekmeden, yani burada hem yarım milimetre tığımı düşürdüm. Arada zincir çekmeye devam ediyorum. Bir tane daha yelpaze modeli koyacağım. Daha sonra 7 sırayı yaparken tabii ki bunu kolunuza ölçerek ilerleyin. Yani sonda şu 7 sırayı ya da 3 sırayı fark etmez, bunu siz ayarlayacaksınız. Aralarda zincir çekmeden yapın. O zaman biraz daha daralma yapacaktır. Yani burada birdenbire bir daralma yapmıyoruz. Modeli bozmadan çok hafif hafif daraltma yapmış oluyoruz. Çünkü bu modelde manşet çok güzel durmayacağı için o yüzden kenarı modelin olduğu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi hemen devam edelim. Burada bedene nasıl sıra eklediğimi göstereceğim. Şimdi bu benim birinci motifim. Birinci motifi tamamladıktan sonra elimizin yönü bu tarafta olduğu için her iki motifi kol birleştirmesini yaptıktan sonra bu bedene sıraları eklemeye başlayın. Her iki motife de aynı yerden başlıyoruz. Şimdi arkada köşeden sonraki boşluktan başlıyorum. Önde de, yani şu ön bedene gelen yerde de iki boşluk aşağıda başladım. Şimdi bunu yaparken her iki motife buradan başladığımız için birine arka beden olarak başlıyorsunuz, birisine ön beden olarak başlıyorsunuz. Sonra onları ters çevirdiğimiz zaman her ikisinin de arka veya ön karşılıklı gelmiş olacak. Evet, şimdi birinci motifime arka beden olarak başlıyorum. Dilerseniz ön beden olarak da başlayabilirsiniz. Burada fark sadece dediğim gibi bir boşluk yukarıdan, bir boşluk aşağıdan başlayarak ilerliyoruz. Şimdi hemen kendi motifimi de şöyle burada kontrol etmek istiyorum. Bakın burada arka yaka oyuntusu olarak başladım. Köşeden sonraki boşluktan hemen bu şekilde 3 tane ikili trabzan yaparak modeli devam ettirdim. Düz bir şekilde ilerledim. Sadece şu yelpaze modelini yaparken burada 4 tane ikili trabzan yaparak başladım. Yine üzerinde de 4 tane var. Birini üzerine batmışım rengi değiştirdiğim zaman. Çünkü kenar trabzanı olarak burada 3 tane. Şimdi bu modelin detaylı anlatım videosunda burada yine 6 tane ikili trabzan yaparak başlamıştım. O bu tarafa doğru biraz taşma yapıyor. Tabii ki kenar çalışmasını yaparken üzerine kapatmıştım ama bu şekilde yaptığımız zaman daha muntazam oluyor. Ama dilerseniz orada da her sırayı gösteriyorum. O videodan da bakabilirsiniz. Şimdi şöyle hemen önde de bakalım. Şöyle önde köşeden sonra 1, 2, 3. boşluktan başlamışım. Ön tarafta bir kez yaka düşürmesi yapmışım. Hemen bunu tekrar size göstereceğim. Evet, şimdi ben aslında diğer motifimi arka beden olarak başlamışım. Burada ön beden olarak başlayalım. Çünkü arkanın yakada yaka düşürmesi yapmadım. Düz ilerlediği için burayı
ön yaka olarak başlıyorum. Şöyle köşeden sonra, birleştirdiğimiz köşeden sonra ikinci boşluğun içine sadece bir kez yaka düşürmesi yapmışım. Yaka düşürmesi ne demek? Bu ilk boşluktan başlıyoruz. Buraya sadece bir ikili trabzan yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzan yaparak modele devam etsem o zaman düz ilerliyor. Bir kez sadece burada bir ikili trabzan yapıp sıradaki boşluktan modele devam ediyorum. Bakın burada yine ön üçlü trabzanlarımız olduğu için üzerine her boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani şimdi diğer motifimde de bu 3 sırayı tamamladıktan sonra modele devam ettim. Sadece burada bir modelimiz eksik. O yüzden kafanız karışmasın. Sizler 2 model yaptığınız zaman yine bu 3 sırayla birleştirmeyi yapıp bedene bu şekilde başlamış olacaksınız. Tekrar bir zincir. Şimdi ben burada birkaç tane öreceğim. Daha sonra her sırayı aynı yerde göstereceğim. Yani bütün kenarları örmeyeceğim. Çok uzun sürüyor o şekilde. Hemen şöyle birkaç tane öreceğim. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi farklı bir renkle yine devam edeceğim. Hemen rengimi değiştiriyorum. Şöyle tığıma başlangıç ilmeğini attım. Burada ikinci sırada şimdi bu ilk yapmış olduğumuz bir trabzanın bu boşluğa batıyorum. Çünkü yaka düşürmeye devam ettirmeyeceğim. Eğer yaka düşürmeye devam etmek isterseniz burada yine bir ikili trabzanla şöyle 2 zincir çektim. Buraya geliyorsunuz. Tekrar modele buradan devam ediyorsunuz. Yaka düşürmeyi ne zaman durdurmak istiyorsanız yani buradaki eğimi ne zaman durdurmak istiyorsanız bu ilk boşluğa yine 3 tane trabzan yaparak başlayacağız. Şimdi ilk trabzanımı yaptım. Dediğim gibi ben bir tane yaptım burada. Hemen şuradan modele devam ediyorum. İkinci trabzanımı ön üçlü trabzan yaptım. Hemen yanına bir ikili trabzan daha yaptım. Tekrar bir zincir. Buraya geliyorum. Tekrar tığıma 2 defa ip aldım. Hemen bir ön üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bu sıranın üzerine direkt yelpaze modelini göstereceğim. 7 sıraya tamamlamayacağım. Zaten bunu tekrar ettik. Çünkü burada yelpaze modelini kenarda nasıl başladığımızı göstermek istiyorum. Şimdi ben sadece 1-2 sırayı ters yüzden devam ettim. Burada sıralara devam ederken o da sadece şu aradaki trabzanları yaptığımız sıralar terse denk geldiği zaman yani bunu etrafından ilerleyip şimdi burada terse dönüyoruz. Terse döndüğümüz zaman eğer bu trabzanlarımızın sırasının olduğu sıradaysam burada ipimi kesmeden terse döndüm, devam ettim. Buraya geldiğim zaman tekrar ön yüzden ön üçlü trabzanların sırasına devam ettim. Ama ters bir şekilde denk geldiyse yani bu sıralara ya da yelpaze modeline denk geldiyse o zaman ipimi kesip hep aynı yerden başladım. Yani buradan başladım. Şimdi gördüğünüz gibi burası ön beden. Diğerinde de arka yaka oyuntusu olarak bir üst boşluktan başlamıştım ve bu boşluktan başladığımız zaman buraya 3 tane ikili trabzan yaparak başladım. Yani sizler bu sırayı tamamlayıp şimdi önden başladık birlikte. Bu sırayı tamamlayıp buraya geldiğiniz zaman köşeden önceki boşlukta 3 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Daha sonra eğer ön trabzanlarınızın sırası değilse burada terse dönerek devam edebilirsiniz. Eğer ön trabzanlarımızın sırasıysa burada ipimizi kesiyoruz. Yine burada tekrar şimdi biraz önce göstermiş olduğum gibi sıraya başlıyoruz. Evet şöyle hemen burada birkaç tane daha yapacağım. Evet, ikinci sırayı da bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada hafif bir eğim oluştu. Bundan sonra zaten yaka düşürmesi yapmadığım için düz bir şekilde ilerleyecek. Şimdi burada yine yeni sıraya başlarken hemen şimdi köşeleri de söylemek istiyorum. Köşelerde bir sırada
2 zincir çektim. Bir sıra 3 zincir çektim. Bir sıra 2 zincir çektim. Son sırada yine 3 zincir çektim. Neden anlatıyorum? Burada köşelerimiz biraz böyle sivrilebiliyor. O yüzden bu beden birleştirmesini yaptıktan sonra ara ara köşelerde 2 zincir çekerek devam ettim. Bunu da yine kontrol edebilirsiniz. Hani nasıl göründüğüne bakın. O şekilde sizler de 2 zincir çekebilirsiniz. Şimdi yine tığıma başlangıç ilmeği attım. Yelpaze modelimizin sırasına başlıyorum. Tabi sizler burayı 7 sıraya tamamlayacaksınız. Şimdi burada yelpaze sırasına başlarken bakın burası ön beden olduğu için yani sizin belki burada başlangıcınız farklı olur. Şimdi ön bedende şu şekilde buradan başlıyorum. Diğer motifimi yaparken arka beden olarak başladığım için bu sırayı tamamladıktan sonra yelpaze modelimizde son boşluk yine farklı gelebilir. Yani motifimizi yaparken nasıl burada sık iğne yaptığımız boşluklar farklı geldiği zaman trabzanın üzerine yaptık. O şekilde sizler de mantık yürüterek devam edebilirsiniz. Şimdi burada sık iğne ile başlıyorum. Hemen buraya şöyle 6 tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi eğer burada ilk başlangıcınızda kutucuk olursa yani boşluk olursa o zaman biraz önce gösterdiğim gibi 4 tane ikili trabzan yapıp sıradaki boşluğa sık iğne yaparak devam edebilirsiniz. Şimdi burada trabzan grubumuz olduğu için başlangıca bir sık iğne yaptım. Hemen sıradaki boşluğa 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Zaten motifi örerken boşluklar denk gelmediği zaman nasıl nereye sık iğne yapacağınızı gösterdim. Evet şöyle 2, 4, 5 ve altıncısı. Hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar sıradaki boşluğa 6 ikili trabzan. Burada yine 4,5 milimetre tığ ile devam ettim bedenlerde. Sadece kolda yarım milimetre düşürüyorum. Evet tekrar sıradaki boşluğa bir sık iğne yaptım. Burada şöyle hemen 2 zincir çekiyorum. Artık 2 tane yelpaze modelimizi başlatmış olduk. Şimdi bu sırayı devam edip 3 kenarda tekrar edip arka bedenin olduğu yere geldiğinizde şimdi burada başlangıçta bir tane boşluğunuz ya da diyelim ki şu boşluğa sık iğne yaptınız. O zaman son boşluğa 4 tane ikili trabzan yaparak bitirebilirsiniz. Ya da burada trabzanınız var. O zaman buraya bir sık iğne yapabilirsiniz. Yani onu sizin ayarlamanız gerekiyor. Boşlukların nasıl denk geldiğine göre orada her iki şekilde de başlayıp bitirebilirsiniz. Şimdi burada yine yelpaze modelimize hemen tüylü ipimizle devam edeceğim. Şöyle ipimi alıyorum. Burada birçok ipim oldu. Hepsi karışmaya başladı. Şimdi burada yine tüylü ipimizle ikinci sıraya başlarken tığıma başlangıç ilmeğini attım. Burada zaten başlangıçlar önemli çünkü model hep aynı şekilde ilerliyor. Bakın şimdi burada sık iğnemiz olduğu için ben yine buraya bir tane sık iğne yapacağım. Şöyle buraya tutunmak için hemen buradan arka trabzan yaparak ikinci sıraya başlıyorum. Burada 6 tane arka ikili trabzan yapıyoruz. Yine aralarda fıstıklarımız olacak. Başlangıçta fıstık yapmadım zaten. Bir sık iğnemiz var. Evet şöyle beşincisi ve altıncısı. Tekrar burada zincir çekmeden bir ip aldım. Hemen boşluktan sık iğnenin üzerine üçlü fıstık yapıyorum. Hepsini birlikte topladım. Son ikiyi tekrar topladım. Yine buradan arka ikili trabzanlarla devam ediyorum. Evet şimdi bu son sırayı tamamladıktan sonra yani yelpazemizin son sırasını tamamladıktan sonra bir sıra şuradaki sırayı yapıyoruz. Bunu ters yüzden yapabilirsiniz. O zaman arka ikili trabzan değil de ön ikili trabzan olarak ilerleyebilirsiniz. Ya da yine ipinizi kesin. Burada sık iğnenin üzerinden başlayarak arka ikili trabzanlar yaparak devam edebilirsiniz. Burada başlangıcı şu üçüncü sırada yaptığınız zaman burada olduğu gibi yine sık iğne 6 tane arka ikili trabzan, fıstığı atlıyoruz 6 tane arka ikili trabzan.
Daha sonra köşeye geldiğiniz zaman burada bakın arttırma yapmıştık köşelerde. Yani 4. ve 5. trabzanın üzerine 3 tane arka ikili trabzan yapmıştık. Köşe olan yerlerde motifte nasıl devam ediyorsa aynı şekilde devam ettiriyoruz. Burası başlangıç olduğu için burada düz bir şekilde sıraya devam ediyoruz. Evet, burada da bu sırayı yaptıktan sonra zaten ikinci, üçüncü sıraya nasıl devam ettiğimizi burada ikinci kez göstermiş oldum. Bu sıradan sonra yine buradaki ikinci tüylü iple yaptığımız sıramız var. Evet, şimdi bedene sıra eklemelerimiz bu şekilde. Dediğim gibi sizler detaylı videodan da yine tekrar bakabilirsiniz. Burada bedeni uzun başladıktan sonra modelin sıralaması aynı şekilde. O yüzden burada başlangıcı yapın. Birinci modeli bitirdikten sonra o videodan da detaylı olarak bakabilirsiniz. Şöyle şimdi diğer parçamın üzerinde devam etmek istiyorum. Biraz kadrajı yükselteceğim. Evet, şimdi burada arka yaka oyuntusundan başladım. Biraz önce size ön yakadan nasıl başladığımızı gösterdim. Yani birisi arkadan başlayın, birisinde önden başlayın. Daha sonra şöyle çevirdiğiniz zaman kollar karşılıklı gelecek şekilde çevirdiğiniz zaman burada diğer motifte ön yaka olarak karşısına denk gelmiş olacak. Bakın burası da ön. Burada arkadan başlayıp yakayı ön olarak yaptım. Son boşluğun içinde sadece bir ikili trabzan var. Yaka düşürmesi yaptığım için ikinci sırada yine 3 tane trabzanla biraz önce gösterdiğim gibi devam ettim. Şurayı da tekrar göstermek istiyorum. Köşeden sonra burası birleştirme yerimiz. Bir boşluk, ikinci boşluktan başladım ve bu şekilde devam ettim. Sizler yaka biraz daha aşağıda olsun derseniz 1, 2 değil 3. boşluktan başlayabilirsiniz. Çünkü daha sonra yaka çalışması yapacağım. Biraz yukarıda oldu benimki, bir boşluk daha aşağıdan başlasam daha iyi olurdu. Şimdi burada gördüğünüz gibi kol birleştirmesi şurada tamamlanmıştı. Bu kadar. Bakın 3. sıradan sonra bedene sıra ekledim 3 kenarda. Yani hem arka bedende hem de ön bedende ve etek ucunda. Dolayısıyla hem genişletme yapmış olduk hem de boyunu uzatmış olduk. Burada artık beden birleştirmesini yapıyoruz. Beden birleştirmesini bakın burada yelpaze modeline biraz önce sizinle başladığımız yer burası. Burayı tamamladıktan sonra 1, 2, 3. sırayı tamamlayın. Bu motifi tamamlayın. Diğerinin 3. sırasında birleştirme yaparak devam etmeniz gerekiyor. Onu da nasıl yapıyorsunuz? Şimdi burası ön yakanın olduğu yer. Yan yana iki motifinizi koyuyorsunuz. Şöyle son sırada ya buradan, yani buradaki köşeden denk gelecektir. Kolda nasıl birleştirme yaptıysam aynı şekilde ya bu köşeden yukarıya doğru birleştirme yaparak diğer motifin son sırasını tamamlıyorsunuz ya da burada denk gelebilir. Belki başlangıç, çünkü burası ön trabzan sırası olduğu için belki buradan başlamanız gerekir. O zaman buradan birleştirme yapıyorsunuz. Yukarıdan birleştirme yaparken şu ilk trabzanı da burada birleştirme yapıp daha sonra 3 tane ikili trabzanı yapıp buradan da birleştirmeyi kaydırma yapmadan devam etmeniz gerekiyor. Ya da direkt buradan karşı tarafa 3 trabzan yapınca buradan birleştirmeye başlayın. Burayı daha sonra dikerek birleştirebilirsiniz. Evet, bedenin birleştirmesini yaptıktan sonra bakın şöyle hemen göstereceğim size. Çok büyük olduğu için gördüğünüz gibi kadraja da sığmıyor. O yüzden bu parçanın üzerinde örerek göstermedim. Şimdi bunun birleştirmesini yaptıktan sonra artık burada üzerinize giydikten sonra ön bedende ne kadar açıklık kaldığını göreceksiniz. Ona göre burada sıralar ekleyebilirsiniz. Yani burada 7 sıraya tamamladığım zaman benim için yeterli olacak. Toplamda bu 3 sırayı 7'ye tamamlayacağım. Ve bu son yapmış olduğum 3-4 sırada arka bedenden fazla olmuş olacak ön bedende. O yüzden yeterli olacaktır. Boyu da şimdi 3 sıra daha ekledikten sonraki hesaba göre vereceğim. Şöyle ölçüyorum omuzdan uzunluğumuz. Şu anda 65 santimetre. 3-4 sıra daha yaptığım zaman hafif de bir buhar ütüsü yaparsak 70 santimetre olacak hemen hemen. 70 santimetre uzunluğunda bir hırka çalışması. Birleştirmeyi yaptıktan sonra tekrar etek ucuna sıra eklemenize gerek yok. Çünkü burada gördüğünüz gibi köşeler bu şekilde devam ediyor. Arka beden de yine ön beden nasıl görünüyorsa o şekilde görünecek. Yani model hiç bozulmadan devam etmiş oluyoruz. Burada tekrardan buraya sıra eklediğimiz zaman arka bedende birleştirme yaptığımız için orada model hemen değişiyor.
Bu açıdan uzun beden olarak altıgen hırkayı başlamak gerçekten çok kolaylık sağlıyor. Evet, hırkamızın anlatımı bu şekilde. Şimdi ben bunları tamamlayacağım. Daha sonra da yakayı nasıl yaptığımı göstermek için tekrar geliyorum. Evet, diğer bedenin sıralarını tamamladıktan sonra her iki bedenimin birleştirmesini yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Etek ucundaki köşeden başladım. Yukarıya doğru son sırada birleştirme yaptım. Herhangi bir bedenin son sırasında diğer bedene birleştirme yaptım. Sizin sıra sayılarınız farklı olursa belki birleştirmeye buradan başlayarak yine sıraya devam edebilirsiniz. Yani birleştirmeyi ben son sırayı burada tamamlamış oldum. Sizler buradan başlarsanız birleştirme bittikten sonra da herhangi bir tarafın bu etek ucuyla ön kenarda sıraya devam edeceksiniz. Şimdi burada ölçüleri şu şekilde oldu. Ön bedende 31 artı 31 santimetre, arka bedende 28 artı 28 santimetre esneme payı var ve buhar ütüsü yapmadım. Sadece olduğu şekilde ölçüleri veriyorum. Sizlerin iplerine ya da tığ numaralarına göre burada elinizin sıkılığı, gevşekliğine göre bu santim hesabı tabii ki 1-2 santimetre oynayabilir. Şimdi burada beden birleştirmesini yaptıktan sonra şu kenarda, karşı kenarda ters yüzden yine sıraya başladım. Burayı 7 sıraya tamamladım. Şimdi burada ters yüzden başladım. Bu tarafta ikinci sırada ön yüze geldiğimiz zaman ön trabzanlarımızı ön yüzden yapmış oldum. Dolayısıyla hiç ip kesmeden bu kenar çalışmasını tamamladım. Burada 4 sıra yaptım. Birleştirmeden sonra 4 sıra yaptım. Dolayısıyla her bedene 4 santimetre eklenmiş oldu. Yani ön bedenimiz arka bedenden 8 santimetre büyük oldu. Şimdi burada modelimiz bozulmasın diye biraz fazla sıra eklemiş olduk. Genelde altıgen hırkalarda iplerin inceliğine, kalınlığına göre değişiyor ama 4 milimetre tığa göre ben en fazla 6 sıra 7 sıra ekliyorum. Large beden için. Burada çok fazla sıra eklemiş olduk. Hem üst üste gelip kapanması için hem de modelimizin bozulmaması için. Burada yaka çalışması yaparak burayı toparlayacağız. Ama sizler yine de burada large beden için de olsa bu kol çalışmamız çok geniş olmadı. Normal bir düşük kol oldu. O yüzden burada 2 sıra fazla yaparsanız X large bedene de olabilir. Large bedene de yine uygun bir santim hesabı olacak. Yani 22-23 santimetre olacak. Burada ikinci ön trabzan sırasında birleştirirseniz buradaki yaka şuradan, bakın şurası da kapanmış olacak yukarıya doğru ve şu kısım bedene eklenmiş olan sıralar. Tabii ki bu ön bedende daha geniş, arka bedende şu şekilde olmuş olacak. Şimdi öyle yaparsanız daha iyi olur ama benimle birlikte başladıysanız belki siz de buradan devam ediyorsunuz. Ben yine yakayı toparlayacağım. Umarım unutmazsam videonun başında da bunu hatırlatacağım. Şimdi hemen yakanın nasıl yapıldığıyla başlayacağız ama şöyle kolda göstermek istiyorum. Bakın burada ben bir model sırasına şurada bitirmiştik birleştirmeyi. Yine bir model yaptım. Yelpaze modeli tekrar burada 7 sıra yine örmeye devam ettim. Şu anda tam uzunluğa ulaşmadı. 1-2 santimetre daha olması gerekiyor. Sizler burada ikinci modeli koyup eğer tam boy bir kol çalışması yapıyorsanız ikinci yelpaze modelini koyup daha sonra burada şöyle 7 sıra değil de 4-5 sıra olacak. Yani 2 ön trabzan sırasıyla da kolu bitirebilirsiniz. Çünkü hepsini yaptığınız zaman belki daha uzun olabilir. Şimdi burada yaka çalışmamızla devam edeceğiz. Şöyle artık hırkam çok büyük olduğu için bakın çok zorlanıyorum. Şimdi şöyle tersten başlayacağız. Evet, şimdi hemen tığıma başlangıç ilmeğimi atıyorum. Ters yüzden başlıyoruz. Çünkü buradaki lastik çalışmamızın aynısını yapacağız. O yüzden ön yüze ön üçlü trabzanlarımızın gelmesi gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. trabzanın olduğu yerden biraz içeriden başlıyorum. Buraya hemen sık iğnemi yaptım. Her zamanki gibi tekrar şöyle 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bir zincir, arada bir tane atlıyorum. Diğerinin hemen şöyle yatay trabzanlarımız. Diğerinin içine yine 3 ikili trabzan. Tekrar bir zincir. Burada şimdi bir tane sık iğnemiz, hatta 2 tane sık iğnemiz var. Buraya atlıyorum. Burada hemen bakın burada boşluğumuz var. Buraya geliyorum. Yine 3 ikili trabzan.
ve üçüncüsü. Tekrar bir zincir. Tekrar bir tane yatay trabzana atlıyorum. Diğerinin içine 3 ikili trabzan. Şimdi dönüşlerde biraz burada dönüşler önemli çünkü yakamızın yuvarlak olması için. Şimdi burada yine bir zincir çektim. Bir tane boşluğu atlıyorum. Bakın burası yaka düşürmeye başladığımız yer. Yani burası köşe aslında. Buraya atlıyorum. Burada şimdi bir tane trabzanımız olduğu için buraya yine 3 tane ikili trabzan yapmayacağım. Hemen şu ya da yapalım çünkü geniş pay almışız. Şöyle buraya 3 tane ikili trabzan yaptım. Çünkü sırada 3 tane ikili trabzanımız var. Şöyle zincir çekmeden, burada zincir çekmiyorum. Dönüş olduğu için biraz toparlaması gerekiyor. Tekrar 3 ikili trabzan. Arada 3 tane ikili trabzanı atladım. Bakın burası ilk bedene sıraları eklediğimiz yer. Hemen buraya da yaptım. Tekrar bir zincir. Şimdi köşelerin olduğu yere geldim. Omuzdaki birleştirme yaptığımız yer. Her iki köşe boşluğuna da 3 ikili trabzan. Arada bir zincir çekmeyeceğim. Yine toparlaması için. Şimdi başlangıçta çektim ama duruma göre bakın çekmiyorum. Burada çünkü yan yana olduğu için boşluklar. Atladığım zaman da burada büyük bir boşluk oluşuyor. Tekrar bir zincir çektim. Bakın iki köşeye yan yana 2 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir. Hemen sırada 3 tane ikili trabzanımız var. Bakın burada yine yatay trabzanımız var. Burası arka yakanın başlangıcı olduğu için bu dönüşte 3 tane trabzanımız var. Şu boşluğa trabzan yapmayacağım. Direkt yatay trabzanların olduğu yere geldim. Şimdi ön bedende orada bir tane vardı. Yaka düşürmesi yaptığımız için. O yüzden şu boşluğa yapmıştım dönüşte. Şimdi burada yine 3 tane yaptım. Bir zincir çektim. Bir boşluk atlıyorum. Sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Tekrar bir zincir. Hemen bir boşluk atlıyorum. Burada yine sık iğnelerimizin olduğu yer var. Hemen buraya geldim. 3 ikili trabzan. Yani sık iğnelerimizin olduğu yerde 2 sık iğne yani 2 yelpaze sırasını atlayabilirsiniz. Tekrar bir zincir. Yine burada atlıyorum. Hemen birleştirme yaptığım yere geldim. Burada da 3 ikili trabzan. Yani sık iğnelerin olduğu yerde yine 1 santimetre genişliğinde atlayalım. Şöyle bir zincir. Tekrar burada bir tane atlıyorum. Diğer boşluğa geldim. İplerimizi de gizleyerek ilerleyelim. Buraya 3 ikili trabzan. Şimdi burada birleştirmeden sonra yakanın yani bu taraftaki yakanın başladığımız yere kadar burada sonda 4 tane boşluğumuz kalacak. Buradan şöyle 1, 2, 3, 4, 5. boşlukta bitireceğiz. Buradan şu birleştirmeyi yaptığımız yere kadar bakın birleştirme ortada kaldı. Buraya kadar her iki tarafta da eşit şekilde bu trabzan gruplarımızı sayalım. Ona göre ikinci sırayı devam edelim. Şimdi ben yine sırayı tamamlayacağım. Ön yüzden devam edeceğiz. Evet bir zincir çektim. Yine bir tane burada atladım. Tekrar buradan devam ediyorum. Evet sırayı tamamladım ve ters yüze döndüm. Hırkamızın ön yüzü, sıramızın ters yüzündeyiz. Şimdi burada önde yani ön bedenlerde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buradaki ilk köşeyle birlikte 7 tane trabzan grubumuz var. Şu ikinci ile birlikte 8 tane trabzan grubumuz var. Yani karşılıklı bunun eşit olması gerekiyor. Bu taraftan gelirken buraya ilerlerken belki burada son boşluğun içine denk gelmeyebilir bu üçerli trabzan grubunuz. O zaman bakın ben de burada arada sık iğnelerin olduğu yeri biraz geniş atlayarak burayı tam denk getirmeye çalıştım. Şimdi ters yüzden devam ederken şimdi burada yine 4 tane zincir çektim. Hemen ilk boşluğun içine bir ikili trabzan yapıyorum. Tığıma 2 defa ip aldım. Şu alttaki yatay trabzanlarımız atladığımız trabzanların şöyle altından alıyorum. Buraya yine ön üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar yanına bir ikili trabzan daha yaptım. Bir zincir.
Şimdi burada artık ben şu tığ numaramı değiştireceğim. Aralarda çünkü bir zincir çekerek daha düzgün duruyor. O yüzden 4 milimetre ile devam ediyorum. Yine yarım milimetre küçültmüş oldum. Bir zincir çektim. Sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Tığıma 2 defa ip aldım. Bu aradan batıyorum tam ortasından. Burada sık iğnelerimiz var. Burayı da kapatmış oluyoruz aynı zamanda. Buraya yine ön üçlü trabzan yapmış olduk. Hemen yanına bir ikili trabzan daha yaptım. Tekrar bir zincir. Hemen buraya geldim. Son kez göstereceğim. Bu ikinci sırayı aslında bu şekilde de ilerleyebiliriz ama o zaman ön yüzden başlasaydık, ters yüzden başladık sıraya. Ön yüzden başlayıp ikinci sırayı da hırkamızın ön yüzü ama modelimizin ters yüzünden ikinci sırayı tamamlayıp sonra alttaki trabzanlardan da alabilirdik ama dediğim gibi şu aradaki boşlukları hırkaya kapanması için, yani daha yukarıda başlamaması için bu şekilde yaptığımız zaman daha düzgün duracak. Hemen yine burada da şöyle alttan alıyorum. Yatay trabzanın altından ön üçlü trabzan yaptım. Evet, bu sırayı aynı şekilde tamamlayacağız. Farklı bir şey yok. Sadece yine dönüş yerine geldim. Bakın, iki tane dönüş yerimiz var. Birisi bu yakaya başladığımız, yani bedene eklediğimiz ilk sıranın olduğu yer. Burada biraz daraltma yapıyorum. Bir de şu köşelerin birleştiği yerde zincir çekmiyorum. Onun dışında zincir çekerek ilerleyeceğim. Şimdi buraya geldim. Hemen buraya yine bir ikili trabzan. Buradan alıyorum. Şöyle. Buraya da bir ön üçlü trabzan. Tekrar yanına bir ikili trabzan. Şimdi burada zincir çekmeden, burası tam köşe, bakın şurası. Hemen buraya atlıyorum. Bakın burada trabzanlarımız var. Yani ön üçlü trabzanımız var. Bunları gördüğünüz zaman yine buradan altından alacağız. Böylece yakayla beden bütünleşmiş olacak. Hemen yanına bir ikili trabzan yaptım. Sadece bakın burada bir zincirim var. Şurası dönüş olduğu için burada bir zincir çekmedim. Tekrar bir zincir çektim. Hemen devam ediyorum. Bakın yine altta trabzan grubumuz var. Tığıma 2 defa ip aldım. Burada çünkü modelimiz başlamamış. Hemen burada da başlatalım. Ön üçlü trabzan yaptım. Hemen yanına bir ikili trabzan. Tekrar bir zincir. Şimdi burada yine köşeye geldiğim için bir zincir çekmeyeceğim. Burası iki köşenin şu ortaya batıyorum. Buraya bir ikili trabzan. Şimdi burada da şu aradan şöyle de alabilirsiniz. Şöyle de yapabiliriz. Her ikisini de deneyelim. Bakalım. Evet, bu şekilde düzgün durdu. Hemen yanına bir ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde. Tekrar bir zincir çektim. Pardon, burada yine bir zincir çekmiyorum ama bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Gerginlik olursa çok fazla toplayabilir. Tekrar bir zincir çektim. Bunu belki bir üst sırada toplayabiliriz. Yine bakın sıradaki boşluğun altında trabzan grubumuz var. Hemen buralar köşe olduğu için yeni başlayan gruplar. Yine burada da ön üçlü trabzan yaptım. Tekrar bir zincir. Bakın buraya geldim. Yatay trabzanlar başlıyor. Dolayısıyla burada yine alttan şu yatay trabzanı şöyle altından alıyorum. Biraz uzattım. Yine ön üçlü trabzanımı yaptım. Tekrar yanına bir ikili trabzan. Bir zincir. Yine sıradaki boşluğa geldim. Devam ediyorum. Bu ilk iki sırada bir zincir çekelim. Benim çekmediğim yerlerde yine sizler de çekmeyin. Daha sonra bu iki sırayı tamamladıktan sonra kontrol edeceğiz. Ya da bir kez birkaç sırayı ördükten sonra tekrar söküp volanlanma olduysa üzerinizde. Bakın burada sık iğnelerimiz var. Şöyle araya batıyorum. Şuradan yine bir ilmek aldım. Buraya da ön üçlü trabzan yaptım. Şöyle biraz ilerliyorum. Çünkü volanlanma olup olmadığını görmek istiyorum. Evet. Daha fazla ilerlemeyeceğim. Çünkü modelimizin kurulumunu yaptık. Evet, bence güzel ilerliyor şu anda. Şimdi burada gördüğünüz gibi yakaya başlamış olduk. Şimdi ters yüzden sırayı tamamladığımız zaman terste gelirken yine burada yaptığımız gibi aralara 3 tane ikili trabzan yapacağız. Yine bu dönüşlerde zincir çekmeyelim. Daha sonra buraya geldiğimiz zaman yine ön yüzden şimdi başladığımız sıraya başlayacağız. Bu defa tabii ki trabzanların üzerinden alacağız. Burada olduğu gibi bu ön trabzanların üzerinden alarak
artık sıraya devam edeceğiz. Burada 7 sıra, belki de 4 sıra yeterli gelir ama yaka geniş olduğu için 7 sıraya tamamlayacağız diye düşünüyorum. Evet, yakamızı tamamladıktan sonra artık hırkamızın diğer kolunu da ben tamamlamadım. Sizler zaten videonun başında gördüğünüz hırkamızın bitmiş halini. Evet, şimdilik hırkamızın anlatımı bu kadar. Bana yorumlarda anlatmadığım yerler varsa sorabilirsiniz ama lütfen bedenlere göre kaç sıra örelim sorusunu artık cevaplamıyorum. Çünkü burada artık altıgen hırkalarda bedenlere göre sıra sayısı vermiyoruz. Santim hesabına göre sizler sıra sayılarını ayarlıyorsunuz. Bakın şöyle, yakamızı da tekrar göstermek istiyorum. Burada küçük bir başlangıç oldu. Biraz daha yükseldiği zaman bunu tabii ki daha da uzun yapabilirsiniz ama terse düşmesini istiyorsanız bu şekilde olmaması gerekiyor. O zaman ön trabzanların şöyle içeriden olması gerekiyor. Çünkü terse kapattığımız zaman o şekilde görünmesi gerekiyor. Ben şöyle dik bir yaka olsun istediğim için ön yüzden bu şekilde devam edeceğim. Şimdi bu yaka sıralarını bitirdikten sonra artık videoyu uzatmak istemiyorum. Son sırada şu ilmeklerin arka ilmeklerine batarak kaydırma yapacağım. Yani bunu 4,5 milimetre ile kaydırmalarınızı yapın. Buradan şuralara da kaydırma yapabilirsiniz. Sık iğne yapabilirsiniz. Burada yakanın son sırasında kaydırmaya başlayıp buradan şöyle aşağıya inebilirsiniz. Buradan yine aralara batarak yatay trabzanlara kaydırma yapın, elinizi gevşek tutarak. Daha sonra bu trabzanların olduğu yere geldiğimiz zaman da şöyle arka ilmeklere batarak kaydırma yapacağım. Dilerseniz sıkı iğne ile biye çalışması yapabilirsiniz. O şekilde de bir kısa videom var, ona bakabilirsiniz. Yelek çalışmasında kenarında gösteriyorum. Biye çalışması da yapabilirsiniz. Çünkü gördüğünüz gibi şöyle hafif topluyor bu ön trabzanlardan dolayı, ama sade kaydırma yaparsanız sadece, o zaman da yine düzgün bir görünüm alacak. Biraz daha kısa sürede tamamlayabilirsiniz. Evet, hırkamızın anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.